2025 yılında Almanya'nın işçi açığının Almanya çöküyor, Almanya bitti, ekonomisi battı. Bu siteyi de büyük ihtimalle kimse daha öncesinde söylememiştir veya çok nadirdir söyleyen. Ausbildung programlarında en çok ihtiyaç duyulan meslek gruplarını, meslekleri sayıyorum. 2000 ila 3000 euro arası net maaş kazanabilirsiniz bu mesleklerden. Eğer Almanca biliyorsanız, mesleğinizde de zaten uzmansanız, bahsettiğim mesleklerden birine sahipseniz. Şimdi gelelim videonun sürprizine. Destek olmak için aranızdan bir kişiye selam gençler. Bugün 2025 yılında Almanya'da en çok aranan, en çok ihtiyaç duyulan mesleklerden konuşacağız. Ayrıca videonun sonunda da sizlere bu süreçte destek olabileceğini düşündüğüm bir sürprizim var. O yüzden videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu hafta için bu videonun konusunu seçtim çünkü bir önceki videoda da bahsetmiştim bu meslek videosunu çekeceğimi. Bunun dışında tahminlere göre, istatistiklere göre 2025 yılında Almanya'nın işçi açığının 2,5 milyon kişi civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu 2,5 milyon kişiden biri de neden siz olmayasınız? Farkındayım. YouTube'da veya diğer platformlarda her yerde görüyorsunuz. Almanya çöküyor, Almanya bitti, ekonomisi battı, hükümet düştü. Bir yandan bu videoları, bu haberleri görüyorsunuz ama diğer yandan ben veya başka diğer kanallarda da şu şekilde gelebilirsiniz. Bunu yaparsanız gelirsiniz, şöyle yaparsanız böyle olur diye yönlendirme videoları var. Kafanızın karıştığını tahmin edebiliyorum. Batıyor mu yoksa iyi mi? Bize ihtiyacı var mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar hiçbir şeyin battığı yok. Evet 2025 yılının yani bu yılın Şubat ayında bir seçim olacak ve bu seçimin etkisi şu an bütün ekonomide, bütün endüstrilerde görülüyor. Çünkü sağ denilen partinin oylarının artışta olması insanlarda bir tedirginlik oluşturuyor. Ama bu çalışmak isteyen kimse engel değil. Ayrıca sistemde herhangi bir problem de yok. Sistemin çöktüğü falan da yok. Şu an hükümetsiz bir şekilde Almanya devleti devam ediyor. Hükümet dağıldı. Yani bunlardan çok da çalışan kesim olarak bizi ilgilendiren bir şey yok yani. Siz çalışıyorsanız çalışmaya devam ediyorsunuz. İşinizi yapıyorsanız işvereniniz sizi zaten çıkarmaz yani. Bu tarz sorunlar her ülkede zaman zaman olabilecek şeyler. Krizler bir şekilde atlatılır. Hükümetler gelir, hükümetler gider. Bizim yapmamız gereken işimize odaklanmak. O yüzden hiçbir şey kafanızı karıştırmasın. Eğer gelme hedefleriniz varsa, buraya gelme yönünde çalışmalarınız varsa, dil öğreniyorsanız veya her neyse motivasyonunuzu düşürmeyin. Aynı şekilde çalışmaya, çabalamaya devam edin. Siz hazır olursanız gerisi kolay. Videoya geçmeden öncesinde de bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Kanalımız çok güzel bir şekilde büyüyor. Bunun için hepinize teşekkür ederim. Geçen haftadan bu yana kanala 200'den fazla yeni abone geldi ve bu yeni gelen herkese hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum abone olduğunuz için. Bu sayede 1600 kişiyi geçtik. 1600 büyük bir rakam. Kocaman bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Ve fark ettiyseniz eğer videoların altında da şuralarda bir yerde katıl butonu geldi artık. Bunların hepsi sizin sayenizde oldu. Benimle daha fazla iletişimde kalmak ve bana destek olmak istiyorsanız topluluğa özel olarak ekleyeceğim CV hazırlama, nasıl CV hazırlanır, nasıl iş aranır gibi daha detaylı videolara da erişim sağlamak istiyorsanız katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Bunu da kısaca bahsettikten sonra eğer kahveleriniz de hazırsa pazar videosuna geçelim. Gençler bugün 2025 yılında Almanya'da en çok ihtiyaç duyulan mesleklerden bahsedeceğiz demiştik. Tüm bu meslekleri 3 ana başlık altında toplayacağım. Birincisi Ausbildung programında en çok ihtiyaç duyulan meslekler. İkincisi mavi yaka meslekler. Üçüncüsü ise beyaz yaka meslekler olacak. Bu mesleklere dair verileri de Almanya'nın işkuru olan Bundesagentur für Arbeit sitesinden aldım. Eğer siz de daha fazla merak ediyorsanız, araştırmak istiyorsanız, göz atmak istiyorsanız videonun altındaki linklerde bu kaynakların linkini bulabilirsiniz. O siteye özellikle bakmanızı isterim. Sitede iş ilanları da var. Uygun olduğunuzu düşündüğünüz bir ilan varsa hatta o site üzerinden de başvurabilirsiniz. Bu siteyi de büyük ihtimalle kimse daha öncesinde söylememiştir veya çok nadirdir söyleyen. O yüzden bir like'ınızı alırım bu altın bilgi için. İlk olarak Ausbildung programında en çok ihtiyaç duyulan mesleklerden başlayalım. Ausbildung hakkında hazırladığım başka bir video daha var. Onu da izlemek isterseniz şuraya linkini bırakacağım. Bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. Ayrıca
Ayrıca diğer kanallarda da zaten faydalı bilgiler var. Oradan da başka ek bilgiler öğrenebilirsiniz. Ausbildung biliyorsunuz ki hem eğitim hem çalışma programı. Almanya öncelikle ihtiyaç duyulan meslekler grubunda belirli programlar, eğitim programları açıyor ve bu eğitim programları süresince de hem çalışıp para kazanıp hem de eğitiminizi sürdürebiliyorsunuz. Bunlar tamamen meslek eğitimi üzerine olan programlar ve bu meslek eğitimi üzerine olan programlar arasında işlere başvurabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi size Ausbildung programlarında en çok ihtiyaç duyulan meslek gruplarını, meslekleri sayıyorum. Bunları liste olarak sayacağım. En sonunda da ortalama maaşlardan bahsedeceğim. Yaşlı bakım uzmanı, hemşire, elektrik teknisyeni, elektrik sistemleri uzmanı, IT uzmanı, veri analisti, depo lojistik uzmanı, forklift operatörü, CNC operatörü, endüstriyel mekanikçi, aşçı, otel yöneticisi, beton işçisi, inşaat teknisyeni, metal işçisi, kaynak teknisyeni, satış elemanı, mağaza yöneticisi, kreş eğitmeni, kreş çalışanı, eğitim asistanı, diş teknisyeni, medikal ekipman uzmanı, kamyon otobüs şoförü, grafik tasarımcılar, medya tasarım uzmanları, tarım teknisyenleri, hayvancılık uzmanları, emlak danışmanları ve gayrimenkul yöneticileri gibi meslek dallarında Ausbildung programlarından iş bulup burada çalışabilirsin. Bunların ortalama maaşları 30 bin ile 45 bin brüt arasında değişiyor. Bu tamamen vergi sınıfınıza göre, evli olup olmadığınıza göre değişecek net maaşlarınız olabilir. Ortalama olarak bahsedecek olursak 2000 ila 3000 euro arası net maaş kazanabilirsiniz bu mesleklerden. Mavi yaka grubunda ise meslekler rüzgar türbünü teknisyeni, güneş paneli montajcısı, demiryolu sinyal teknisyeni, ray bakım teknisyeni, atık su arıtma teknisyeni, su tesisatı bakımcısı, yine CNC operatörü, makine operatörü, makine bakım teknisyeni, uçak bakım teknisyeni, kaynakçı, alüminyum işleme teknisyeni, iklimlendirme sistemi teknisyeni, bina enerji sistemleri teknisyeni, fiber optik teknisyeni, ağ kurulum uzmanı, gıda üretim teknisyeni, kalite kontrol teknisyeni, forklift operatörü, depo lojistik uzmanı, elektrikli araç teknisyeni, otomotiv mekatroniği uzmanlığı, çeşitli elektrik alanındaki elektrik teknisyenleri, ahşap ve mobilya uzmanları ve tıbbi cihazlarla ilgili çeşitli teknisyenler. Arkadaşlar bu meslek grupları yıllık olarak Almanya'da 40-45 bin euro ile 50-55 bin euro arasında gelir kazanıyorlar ki bunlar gerçekten iyi miktarda gelirler. Net olarak baktığınızda ise 3000-3500 euro arası nete kadar ulaşabilirsiniz. Bunlar işçi açığının çok yüksek olduğu alanlar. Eğer bu konular üzerine bir uzmanlığınız varsa, mesleğiniz buysa, Almanca biliyorsanız en az B1 seviyede, o zaman bu işlerden birine siz de alınabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var ki mesela Stuttgart yani Baden-Württemberg eyaleti otomotiv endüstrisinin en güçlü olduğu eyaletlerden birisi. Siz tutup da herhangi bir otomotiv alanında teknisyenseniz veya çalışansanız bu sanayi bölgesi dışında gidip de Hamburg'da veya daha başka anlamsız bir eyalette iş bakarsanız iş bulma olasılığınız düşer. O yüzden mesleğinize yönelik eyaletlerde arama yapın. Eğer siz depo lojistik uzmanıysanız büyük ihtimalle Hamburg tarafında liman şehirlerinden birinde ya da Almanya'nın diğer komşu ülkelerine sınırı olan bölgelerden birinde yaşamanız gerekir. Çoğunlukla lojistik uzmanları Hamburg tarafında çok daha rahat iş bulabilirler. Çünkü orada çok fazla ilan var. Demek istediğim şu ki iş araştırması yaparken sizin mesleğinizin Almanya'nın hangi bölgesinde daha yoğun kullanıldığını, daha yoğun olduğunu mutlaka araştırmanız lazım. Ona göre başvurmanız lazım. Eğer Almanca biliyorsanız mesleğinizde de zaten uzmansanız bahsettiğim mesleklerden birine sahipseniz nasıl CV hazırlanacağı konusunda da size daha önce bilgi vermiştim. CV'nizi hazırlayıp bir an önce başvurularınızı yapın. Kabul edilme ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi geçelim son olarak beyaz yaka işlere. Beyaz yaka işleri zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu işlerin en büyük avantajlarından birisi Almanca zorunluluğunun diğer işlere göre çok fazla olmaması. Yani İngilizce bilerek de bu işlerden birine başvurup buraya gelebilirsin. Nedir bu işler? IT alanındaki işler, veri bilimcisi, veri analisti, veri mühendisi, yapay zeka mühendisi, makine mühendisi, sürdürülebilir finans uzmanları, genetik mühendisleri, klinik araştırma uzmanları, enerji verimliliği uzmanları, sürdürülebilir mimarlık yapan kişiler, dijital pazarlama ve e-ticaret uzmanları, siber güvenlik uzmanları, yazılım geliştiriciler, oyun geliştiriciler, 3 boyutlu modelleme uzmanları, uzay ve havacılıkla ilgili endüstrilerde çalışan mühendisler, insan kaynakları uzmanları, makine, elektrik, kimya gibi alanlarda ve mekatronik gibi alanlarda olan mühendisler, doktorlar,
doktorlar, hemşireler gibi meslekler şu an çok fazla aranan ve sürekli olarak ihtiyaç duyulan meslekler arasında. Siz de bu mesleklerden birine sahipseniz, İngilizce biliyorsanız, biraz da Almancanız varsa şansınız çok yüksek. Ama Almanca bilmiyorsanız da İngilizce ile bu mesleklere başvurabilirsiniz. İşe alınma ihtimaliniz hala var. Evet gençler. Şimdi videoyu kısaca özetleyecek olursak. Biliyorum çok bilgi yüklü, çok teori, çok detaylı bir video oldu. Belki sıkıldınız ama bunlar gerçekten ihtiyacı olanlar için çok önemli bilgiler. Videoyu kısaca özetleyelim. Nelerden bahsettik? Ausbildung programına en çok aranan mesleklerden bahsettik. Mavi yaka mesleklerden bahsettik. Beyaz yaka mesleklerden bahsettik. Neden bu mesleklerden bahsettik? 2025 yılında Almanya'da en çok ihtiyaç duyulan meslekler olduğu için bu meslek gruplarından bahsettik. Spesifik olarak size hangi meslekler olduğunu söyledim. Bence güzel bir video oldu. Biraz teknik kaldı. Temposu belki biraz düşük oldu ama bomba bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Şimdi gelelim videonun sürprizine. Eğer videolarımı önceden beri izliyorsanız fark ettiğiniz bir nokta olmalı. Bütün videolarımda istisnasız bir şekilde size dil öğreniminin öneminden bahsettim. Yani Almanya'ya gelmek istiyorsanız ne kadar Almanca bilmenizin önemli olduğundan bahsettim. Bu videoda da bu meslek dallarına sahip arkadaşlarım, Ausbildung'a başvurmak isteyenler, mavi yakalılar, beyaz yakalılar hiç fark etmez. Almanya'ya gelmek isteyen kişilere destek olmak için aranızdan bir kişiye 1 yıllık Duolingo süper paketini ücretsiz olarak hediye etmek istiyorum. Kanalımız 5000 aboneye ulaştığında bu çekilişi yapacağım ve aranızdan bir kişi Almanya'ya gelmek için Almanca çalışmaya erkenden başlayabilir Duolingo sayesinde. Bunun için yapmanız gereken ise kanala abone olmak, yorum atmak, bu kadar. Eğer kanala abone olursanız bu videonun altına çekilişe katılmak istediğinizi yazarsanız yeterli olacaktır. Kanal ne zaman 5000 aboneye ulaşırsa bu videonun altındaki yorumlardan bir kişiye Duolingo'nun 1 yıllık paketini ücretsiz bir şekilde hediye edeceğim. Bunu da yine hilesiz, hurdasız bir şekilde YouTube'da canlı yayını açarak herkese göstereceğim. Daha sonra o kişinin iletişim bilgilerini yorumunun altına ben yazacağım. İletişim bilgilerini isteyeceğim ve bu sayede kazananı belirleyeceğiz. Dediğim gibi yapılması gereken şey bu videoya yorum atmak, çekilişe katılmak istediğinizi belirtmek ve kanala abone olmak. Ne zaman kanal abone sayımız 5000 olursa bu çekilişi sonlandıracağız. Buradaki amacım Almanya'ya gelmek isteyenlere destek olabilmek. Dil öğrenimine en azından maddi sebeplerden dolayı başlayamadıysa buna bir nebze de olsa, ki burada herhangi bir sponsorluk da yok. Duolingo bana sponsor da değil, reklam da yapmıyorum ama yine de hani reklam yazmak gerekiyor zorunlu olarak. Ama burada reklam da yapmıyorum. Kendi cebimden ödeyeceğim. Dediğim gibi amacım siz izleyenlere, buraya gelmek isteyen, buraya gelme hayali kuran insanlara bir nebze de olsun destek olabilmek, yardımcı olabilmek. Çünkü buraya gelmek için en önemli şartlardan birisi Almanca. Herkes mühendis değil ki İngilizce ile Almanya'ya gelebilsin. Almanca bilgisi gerekiyor buraya gelebilmek için. Bu Almanca bilgisini de ben her videomda size bahsettim. Bilmeniz gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor diye. Bu videoda da size destek olmak istiyorum bu şekilde. Videoyu burada kapatıyoruz. Umarım izleyen herkese faydalı olmuştur. Hangi meslekler Almanya'ya gelebilir konusunda biraz daha aydınlatıcı bir video çekebilmişimdir. Umarım çekilişimizi de en kısa sürede yaparız. O zaman hepinizi öpüyorum. Haftaya belki de daha kısa sürede görüşmek üzere. Bye bye.